Seks konusunda hangi hatalar keyfi kaçırır? Bu önemli bir konu. Sayılacak çok madde var ama en çok akla gelenleri söyleyeceğim şimdi size. Birincisi ağız hijyeninin kötü olması, ağız kokusu, beden kokusu, acele etmek. Özellikle erkekler bunu çok yapıyor. Acele davranıyorlar. Penis sönme korkusuyla bir an önce vajinaya girmeye çalışıyorlar. Ön sevişmeyi ihmal ediyorlar. Örnek Türkiye'deki erkeklerin çoğu. Bir diğeri karşıdakini önemsememek, partnerin görmemek, duymamak, çok aşırı bencil olmak. Yine erkeklerin yaptığı hata prezervatif kullanmayı istememek. Bu da yine partnere saygısızlık ve keyfi kaçıran bir durum. Sadece kendine odaklanmak. Evet, cinsellikte bencillik iyidir ama aşırı bencillik de yani artık narsistik sınırına girer. O kadar olmaz. Hızlı olmak. Bu gene erkeklerin yaptığı bir şey. Hızlı seks size bir şey kazandırmaz. Aksine erken boşalmanıza neden olur. Hızlı olmayın, ritmik olun, yavaş olun. Bir diğeri ortam kokusu. Eğer ortamın kokusu kötüyse yine seksteki keyfi kaçırır. Sonra seks sırasında böyle etraftan duyulma korkusu varsa, böyle bir ihtimal varsa o da keyfi kaçırır. Çünkü ses izolasyonu yaptırın yatak odalarınıza, seks hayatınızı çocuklarınız duymasın, komşularınız duymasın istiyorsanız, ki duymasın da hiç kimse. Sonra başka keyfi kaçıran şey, şimdi aklıma geldi, gıcırdayan yatak aksamı. O ritmik hareketler sırasında gıç 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 o yatak sesi gerçekten de keyfi kaçırıp odaklanmayı bozabilir. Yataklarınızı değiştirin. Bir diğeri yine erkeklerin yaptığı bir hata, keyfi kaçırmaya neden olan. Sonuca odaklanıyorlar. Adamların akılları, fikirleri sonuç, süreç değil. Boşalmaya odaklılar, sürece odaklı değiller. Bu da bir keyfi kaçıran durum. Kadın açısından özellikle keyfi kaçıran bir durum. Bir de penetrasyona sadece odaklanmak. Yine bu erkeklerin yaptığı bir hata. Cinselliği sadece vajina penis birlikteliği olarak görmek, penetrasyona odaklanmak cinsellikte keyfi kaçıran bir durum. Cinsellik o değil çünkü o sadece bir sürecin bir parçası. Üreme için gerekli bir eylem. Oraya gelene kadar daha zevk alacağınız çok şey varken. Bir diğeri, bunu kadınlar yapıyor ama kadınlar elinde olmadan yapıyor bunu. Vajinadan gaz sesi çıkıyor. Bu gerçekten keyfi kaçıran bir durum. Cinsellikte keyfi kaçıran durumlardan bahsediyorum ve bana en çok gelen sorun bu. Kadınlar tarafından çok geliyor. Hocam vajinadan gaz sesi çıkınca ben iptal. Yani odaklanamıyorum, utanıyorum, ne yapacağımı bilemiyorum. Vajinadan gaz sesinin çıkması da aslında bir vajina genişleme bulgusu. Sevgili kadınlar, böyle bir probleminiz varsa bilin ki vajinada bir genişleme var, bir ıslanma sorunu var. Jinekoloğunuza başvurun, gereken tedaviyi alın. Bir diğeri idrar kaçırma. Gene bu da keyfi kaçıran bir durum ve gene kadınların yaptığı bir şey. Bazıları bilinçsizce olur ki çoğunu da zaten bilinçsiz olur. Bir kısım idrar kaçırma, o idrar kesesinin doğumlara bağlı sarkmasına bağlı kaçırma, o kadının özgüvenini de etkileyen bir durum. Bir kısımda bir fenomen var. Daha önce çekmiştim videonun linkini, arkadaşlarım buraya paylaşacaktır. Squirting dediğimiz orgazm anında boşalma ile beraber idrar kaçırma. Bu keyfi çok kaçıran bir durum değil. Bazıları için keyfi kaçırır ama idrar kaçırma, gerçek manada idrar kaçırma keyfi kaçıran bir durum. Düşününce telefon çalması da keyfi kaçıran bir durum. Düşünsene, seksinin heyecanı anındasınız, nefesler birbirine karışmış, hop oradan telefon çaldı. İşte onun için de teknolojik aletler yatak odasının dışında olacak. Yani telefon, tablet, bilgisayar yatak odasının dışında, seks sırasında sizi rahatsız etmemesi için. Aşırı konuşmak bir diğer seksi baltalayan, keyfi kaçıran bir şey. Düşünsenize, sürekli partneriniz böyle odaklanmanızı engelliyor. Kadın ya da erkek fark etmez yani. Habire bir şey söylüyor, habire bir şey söylüyor, anlatıyor. Ya dur, sevişiyor muyuz, sohbet mi ediyoruz? Keyfi kaçıran bir diğer durum. Çok aşırı konuşmamak lazım. Ya da partner dalgın olabiliyor. Partnerin dalgın olması, düşünceler içinde olması da yani kendini hazla bırakmanı engelliyor. Hani bir taraftan onu düşünüyorsun, ne düşünüyor, aklında biri mi var, ne düşünüyor, zihninde bir şey mi düşünüyor, bir derdi mi var? Olmuyor, odaklanamıyorsun. Onun için dalgın başlamayın, dalgınsanız da seks yapmayın. Diğeri mide. Mide çok doluysa, çok yemek yediysen bu da keyfi kaçırıyor. Yani düşünsene, öpüşürken işte ağzına geğiriyorsun filan. Çok itici, tiksindirici hatta. Seks öncesi azı karar, çoğu zarar hesabı. Aşırı karnınızın dolu olmaması gerekiyor. Aç da olmamanız gerekiyor. Karnınızda bir de açlığa bağlı bir gurultu olması da keyfi kaçıran bir durum. Bu da ayrı bir şey. Yani aşırı dolması problem, aç olmanız da ayrı bir problem. Kararında olacak. Başka keyfi kaçıran rahatsız edici mekanlar. Yani yatak odanızla ilgili mekan problemi olabilir. Farklı bir yerde fantazi yapmaya çalışıyorsunuzdur, işte çadırda, arabada gibi.
rahatsız edici mekanda seksten keyif almanızı engelleyebilir, keyfi kaçırır. Mekan derken mekanın ışığından da tabii bahsetmek lazım. Çünkü çok aşırı ışık gözü yorup cinselliğe odaklanmayı engelleyebilir. Ya da böyle zifiri karanlık, o da cinselliğe odaklanmayı engelleyebilir, keyfi kaçırabilir. Çok sıcak, yani yazın sıcağında güneşin altında seks yapmak ne kadar zor, terle şıpır şıpır. Ya da aşırı soğuk. Hani bazen aşırı soğuk, hani yatağın altında, yorganın altında birbirinizi ısıtmak anlamında keyif verse de aşırı soğuk tabii ki kasılmanıza, bedeninizin kasılmasına, gevşeyerek yapacağınız öylemi yapamamanıza neden olur. Benim aklıma gelenler bunlar. Sanki Ali sende bir şey var mı bu anlattıklarım haricinde? Sen de ekle bakalım. Ne keyfini kaçırır senin? Partnerin kafasının başka bir yerde olması. O dalgın olması başka. Aynı şeydi. Partnerin dalgın olması. Ten uyumunun olmaması hocam. Bak bu gerçekten önemsediğim bir konu. Hatta bununla ilgili bir video da hazırlamıştık. Ten uyumuyla ilgili. Arkadaşım linki ekleyecektir. Ten uyumu, onu böyle dokunmak istemek, dokunmadan duramamak durumu. Yani bu gerçekten önemli bir şey. Ten uyumu yoksa keyfi kaçabilir ya. Ten uyumunda aslında bir de çalışmalar ne göstermiş biliyor musun? Aynı ısıda tenleri. İkisi de 37,5 mesela. Bir de orada feromonlar devrede. Hani kişiler birbirlerinin kokularını bilinçaltı düzlemde tanıyorlar, biliyorlar, seviyorlar. Çünkü farklı genetik kodlara sahipler. Süreç bunu gerektiriyor yani. Bazıları da benim işte eşimin teri güzel kokuyor. gibi. Aslında ter kokulu bir şey değildir biliyor musun? Teri kokulu hale getiren şey bakteriler. O kişinin derisinde hangi bakteri varsa kokulu hale getiren o bakteriler oluyor. Bakterilerin çoğalması oluyor. Ama kimine ter kokusu keyifli gelirken, bak bu da bir madde. Ter kokusu keyfi kaçırabilir, keyif verebilir o zaman. O böyle bir unisex gibi bir şey oluyor. Benim aklıma bir şey daha geldi. Canın yanması. Düşünsene ön sevişme sırasında kadın ya da erkeğe böyle aşırı ısırma yapıyor, tırmalıyor filan. Bazı kadınlar ve adamların tırmalanmış sırtları filan. Belki adam mazoşist de, kadın sadist de bundan zevk alabilirler ama normal bireyler bu aşırı ısırılma, aşırı sert, agresif tepkiler keyiflerini kaçırabilir. Seks de şöyledir. Küçük tatlı acılar. Şimdi mesela lahmacunu hepimiz severiz değil mi? Bizim kültür yemeğimizdir. Lahmacunun biraz acı olması lazım o lezzetini alabilmek için. Yani aşırı acılı belki tüketemez herkes ama herkes o hafif acılı haliyle lahmacunu sever. İşte seks de böyle acı kararında olmalı. Yani yer yer sert hareketler olacak ama kararında bu ısırma, kanatma, yırtma, delme gibi değil. Bazılarının bedenleri buna, yani bazıları değil, çoğu normatif cinsellik yaşayan insanlar bundan hoşlanmaz. Sert hareketlerden hoşlanmaz. Bir de rıza konusu. Rızasız kimseye sert dokunuş ya da isteği dışında bir eylem yapmıyoruz. Rıza dışı dokunma, temas, penetrasyon yapmıyoruz. Bu da keyfi kaçıran, kişileri yarım bırakan bir durum. Benim aklıma gelenler bunlar. Sizin aklınıza gelen olursa aşağıya yorum olarak yazın. Gerçekten merak ediyorum. Sizin sevgili izleyicilerim, takipçilerim, sizin seks sırasında keyfinizi kaçıran durumlar neler? Bu anlattıklarım dışında başka bir şey var mı? Ben de görmek, öğrenmek istiyorum. Diğer taraftan size ilk kitabımı göstermek istiyorum. Yarım Kalmasın. Yarım Kalmasın sizin için yazıldı. Türkiye'de belki bu kadar cesur yazılmış bir kitap yok. Bu kadar böyle bilgilendirici, akışına çekici bir kitap yok. Burada öğreneceğiniz çok şey var. Arkadaşlarım aşağıya platformları yazacaktır. Hangi platformlardan alacağınızın linklerini paylaşacaklar. Alın, okuyun, okutun, birbirinize hediye edin, başucu kitabı yapın. Çünkü gerçekten de biz cinselliğin sadece %20'sini dürtülerle yaşıyoruz. Geri kalanını öğreniyoruz, geliştiriyoruz. Çoğu kadın kendi bedeninden, erojen bölgelerinden bir haber ve kadınların çoğu da evlendiğinde kocaları onları öğretecek zannediyorlar. Yani bilen, erojen bölgelerini bilen de söylemeye utanıyor. Yani kaşar deniliyor. İşte nereden biliyorsun deniliyor. Utanıyor kadın bunu söylemeye. Böyle bir toplumumuz ne yazık ki. Eşi yanlış anlayacak. İşte bu kitapta ben karşılıklı cinsel mutluluğun formülünü veriyorum. Yanlış bildiğiniz doğrularla sizi yüzleştiriyorum. Onun için de herkes kendi orgazmından sorumludur diyorum ve kitabı öneriyorum. Keyifli, sağlıklı, mutlu bir cinsel yaşam diliyorum efendim. Görüşmek dileğiyle.